Merhaba, hoş geldiniz evime ve mutfağıma. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bulgur, Türkiye'de gerçekten çok sevilen ve çok tüketilen bir gıda ürünü. Pirince kıyasladığımız zaman da nispeten çok daha sağlıklı. Hem içerdiği B grubu vitaminler hem de mineraller dolayısıyla çok lezzetli oluyor. Bulgurdan yapılan pek çok ürünümüz var. İnce bulgur, kalın bulgur, hatta buğday bile bir bulgurun ailesinden gelmekte. Biz genelde Ege'de meyhane pilavını çok yaparız. İstanbul'da, Ege'de biliyorsunuz domatesli, soğanlı, biberli nefis meyhane pilavımız olur. Ama bugün doğuda arkadaşlarımın yaptığı ve onlardan öğrendiğim güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Şehriyeli bulgur pilavı. Yanına da nefis bir cacık yapacağım. Değmeyin keyfimize. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Siz de yapın. Siz de aynı keyfi, lezzeti tadın arkadaşlar. Tereyağımı eritiyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Mutlaka ben tereyağı ve zeytinyağını karıştırıyorum. Çok daha güzel oluyor. 2 su bardağı pilavlık bulgur kullanacağım. Onun için yarım su bardağı kadar da tel şehriye koyuyorum. Tekrar söylüyorum. 2 su bardağı pilavlık bulgura yarım su bardağı tel şehriye. Şimdi tel şehriyemi güzelce kahverengi olana kadar kavuracağım. Bayağı bir kahverengi yapacağım arkadaşlar. Mis gibi kokusu da çıkacak. Bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım arkadaşlar. Şehriyelerim güzelce kavruldu, görüyorsunuz. Gayet kahverengi görünüyor. Tereyağımın içerisinde ununu verdiği için şehriye undan yapılıyor biliyorsunuz. Makarna gibi. Gayet güzel köpürdü ve kahverengileşti. Şimdi 2 su bardağı pilavlık bulgurumu güzelce yıkadım, süzdüm. Bunu da tencereme ilave edip bir miktar da birlikte kavuruyorum. Hem bulgurum da kavrulmuş oluyor, yağını iyice almış oluyor. Bu arada da kettle'ımda suyum kaynadı. Mutlaka kaynar su koyun, soğuk su koymayın arkadaşlar. Var ise evinizde eğer tavuk suyunuz, et suyunuz çok daha lezzetli olur. Onu koymanızı tavsiye ederim. Ben bulyon kullanmıyorum. Şimdiye kadarki tariflerimde görmüşsünüzdür. Hiçbir tarifime bulyon koymadım. Çünkü içindeki monosodyum glutamat gerçekten çok çok tehlikeli. Hem beyin hem vücut için. Birçok zararı var, başta kanser olmak üzere. O yüzden bulyonunuzu kendiniz yapın. Evinizde varsa koyun, yoksa da normal su ve tuzla lezzetlendirin arkadaşlar. Şimdi ben yarım limon suyu sıkıyorum buna. Limon suyu gerçekten güzel bir lezzet veriyor. Aynı zamanda da daha diri olmasını, renginin de güzel olmasını sağlıyor. Kendi zevkinize göre tuzunuzu ilave edin. Ben bir 2,5 çay kaşığı kadar koyuyorum. 2 bardak bulgur ve yarım bardak da şehriye için. 2 çay kaşığı da şekerimi ilave ettim. Şöyle biraz daha karıştırıyorum ve suyumu ilave edeceğim. Güzelce kavruldu. Dediğim gibi kettle'ımda kaynamış suyum var. Şimdi pilavlık bulgurda 1 bardak suya her zaman 1 bardak bulgura her zaman 2 bardak su ilave edilir arkadaşlar. 1'e 2. Dolayısıyla 2 bardak bulgur koydum. Yarım bardak da şehriye koyduğum için ben buna 4,5 bardak suyumu ilave ettim. Şehriyelerime bir yarım su bardağı koydum. Bulgurlarım içinde 2'şer olmak üzere 4,5 su bardağını bulguruma döktüm. Kaynar suyumu. Görüyorsunuz bulgurların üzerine bir miktar geçti. Şimdi güzelce fokur fokur kaynatacağım. Fokur fokur kaynadıktan sonra da altını kısıp demlemeye alacağım. Bulgurum fokur fokur kaynıyor. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum ve demlene pişmesini bekliyorum. Biz de bu arada cacığımızı yapalım.
Yarım kiloya yakın yoğurdum var. 2 adet de salatalığım var. Şimdi salatalığı arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz. Arzu ederseniz de doğrarsınız. Ben doğramayı tercih ediyorum. Salatalıklarımı size göstermek için şöyle yapıyorum. Çok güzel bir şekilde yıkadım. Kabukları da taze. Gayet güzel bir salatalık olduğu için kabuğuyla birlikte minnacık minnacık ama rende gibi çok ince olmadan böyle ağza gelip kütür kütür ağzımıza gelince ben daha çok seviyorum işin gerçeği. Salatalıklarımızı minik minik doğruyoruz. Salatalıklarımı gördüğünüz gibi minnacık minnacık doğradım. Şimdi yoğurdumun içerisine ilave ediyorum. Gerçekten cacık çok lezzetli oluyor. Ben çok severim arkadaşlar. Cacığa su koymam ben. Yoğurdun kendi suyuyla şöyle bir 2 çay kaşığı kadar nane, bir 2 yemek kaşığına yakın zeytinyağı, sarımsaksız cacık olmaz. 2 diş sarımsak, bir çay kaşığı kadar da tuzumu ilave edeceğim. Güzelce karıştıracağım ve harika cacığım hazır. Bu cacık pirinç pilavının, bulgur pilavının yanında, hatta bazıları pilav üstü kurunun yanında da çok seviyor ve yiyorlar biliyorsunuz. Karnıyarığın yanında, et yemeklerinin yanında muhteşem bir yardımcı yemek oluyor arkadaşlar. Hem sağlık hem lezzet. Cacığımız da hazır. İşte bu kadar. Arkadaşlar bulgur pilavım pişti. Suyunu çektikten sonra yaklaşık bir 15 dakika kadar da altı kapalı olarak demlendirdim. Çok güzel oldu. Hadi buyurun servisine geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, harika yemeğimiz hazır. Şehriyeli bulgur pilavı ve yanında da nefis bir cacık. Hem sağlık hem keyif hem lezzet. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir ve evlerinizde denersiniz. Ben şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki bildirim zili gerçekten önemli. Her paylaştığımız yeni tarif videomuz ilk paylaştığımızda bildirim zili açanlara ulaştırılır ve böylelikle de videomuzu kaçırmamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki sağlıklı tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.